Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte 22 Mart günü biliyorsunuz FED faiz kararları açıklanacak. Bu FED faiz kararlarıyla birlikte piyasalarda neler olabilir? Dolarda neler olabilir? Altında, gram altında, gram gümüşte, euro Türk lirasında, sterlin Türk lirasında ve Bitcoin'de neler olabilir? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bu konulara değineceğiz. Hiçbiriniz merak etmeyin. Hepinizin aklındaki soruların cevaplarını bu video içerisinde teker teker anlaşılır bir şekilde teknik analiz yöntemini kullanaraktan yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlarım. Videomuza geçmeden önce sizler de kanalımıza bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, FED faiz kararları. FED faiz kararları öncelikle sevgili dostlarım ABD'de son zamanlarda meydana gelen 3 tane bankanın batışını hazırlayan fitili yaktı. O yüzden 0,50 bas puanlık FED'in bir faiz arttırışı piyasalarda çok yıkıcı tekrardan etkilere sebebiyet verebilir. Bunu söylememdeki neden şimdi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Geçtiğimiz günlerde ABD'de özellikle 3 tane banka batmıştı. Bunlardan Silvergate Capital, onun arkasından Silicon Valley Bank ve Signature Bank. Ve bu 3 bankanın ortak arkadaşlar batış senaryolarına baktığımız zaman bizlere hiç yabancı gelmeyecek kripto paralar cephesinde özellikle işlem yapan bir FTX karşımıza çıkıyor. FTX'i biliyorsunuz, o da ilk batış gören yatırım şirketiydi, kripto para şirketiydi ve bu son zamanlarda ortaya çıkan özellikle Silvergate Capital'ın ve Silicon Valley Bank'ın arkadaşlar FTX'te kripto paralar dünyasında işlemler yaptığını gördük. Tabii FTX'in X olarak çökmesi bu krizi tetikleyen ilk adım olmuş. Şimdi bu krizi gördükten sonra sevgili dostlarım acaba insan diyor ki Silvergate Capital, Signature Bank ve Silicon Valley Bank'ın arkasından bu bir dünya krizi şeklinde diğer bankalara da yayılabilir mi? Tam bunları konuşurken biliyorsunuz arkadaşlar Credit Suisse'ten gene bir açıklama geldi. İsviçre merkezli bankadan da sallantı sinyalleri geldi. Ama bu kısa sürede hükümet tarafından buradaki likiditenin bankaya sağlanacağı yolundaki açıklamaların ardından şimdilik bu Avrupa bölgesindeki sarsıntıyı bir müddet de olsa durdurmuş durumda. Burada gene Suudilerin büyük bu bankaya desteği vardı arkadaşlar. Suudiler de bu bankadan desteğini çekince buradaki aşağı yönlü hareket oldukça fazlalaştı. Bu bankaların diğer bir özelliği de batışlarındaki diğer bir özellik. Şimdi FED'le olan ilgisini sizlere burada anlatacağım arkadaşlar. Bu bankaların birçoğunun kripto para borsasına yatırım yapması, kripto paraların da aşağı yönlü düşüş hareketleriyle birlikte büyük zarara uğradığı, hepsinden önemlisi de geri kalan yatırımlarını ortak bir şekilde arkadaşlar hazine kağıtları üzerine yapmış olması. Peki bunun FED'le ne ilgisi var diye hepiniz soracaksınız. Bunun FED'le ilgisi sevgili dostlarım bu hazine kağıtları FED'in faiz artışlarıyla birlikte ters orantılı çalışan bir sistem. Yani FED'in her faiz artışında bu hazine kağıtlarının arkadaşlar değeri düşüyor. O yüzden FED de agresif bir şekilde faiz artışlarına devam ettiği için bunların aldığı bu hazine kağıtları da tabii buradaki CEO'ların bunu öngörebilmesi lazımdı. Fakat bunları da öngöremelerinden ötürü arkadaşlar hazine kağıtlarının değeri de düştü. Böylelikle hem kripto para piyasasının aşağı yönlü gelmesi, FTX'te işlem yapan bu bankaların FTX'in de batmasıyla birlikte büyük zarara uğradıkları, artık likiditeyi sürdürebilir bir duruma maalesef ki çıktıkları için de hepsi batma kararlarını açıklamış durumda. Yani FED'le etkisi, faiz artışları her zaman piyasaları standart tutmuyor biliyor. Her ne kadar da bizim inanmadığımız ve güvenmediğimiz ABD tarafındaki veriler geldikçe FED de coşup faiz artışlarına devam ediyordu. Fakat gördüğünüz gibi bu yapısal iletişimi, yükselişi maalesef ki faiz artışları baltalıyor ve ileride uzun vadeli arkadaşlar yatırım yapacak şirketleri de olumsuz yönde etkiliyor ve batışlara sebebiyet veriyor. Aslında Fed'in burada yapmak istediği faiz artışlarıyla birlikte piyasada bir durgunluk süreci yaratması ve bu durgunluk süreciyle birlikte de enflasyonu aşağı yönlü çekmek istiyor. Tabii bunun dozunu fazla kaçırdıkları için de banka batışlarına sebebiyet verdiler. FTX'ten bahsetmemdeki sebep bu krizin fitili FTX borsasıyla arkadaşlar demek ki ateşlenmiş olmuş. Yani bu FTX'in batmasıyla birlikte kriz bankalara yönelmiş ve bu bankalardan
bu krizin artık hangi yönlere evrilebileceği ileriki günlerde sürpriz bir şekilde bizi bekliyor. O yüzden altın ve gümüş yatırımcıları için böyle kriz dönemleri çok önemli oluyor. Şimdi euro, sterlin bağlantısı, gümüş bağlantısı ve doların bağlantısını da dolar endeksi üzerinde sizlerle birlikte anlatacağım. Ve arkadaşlar FED faiz kararı 22 Mart 2023 günü Türkiye saatiyle saat 9'da açıklanacak. Beklentiler 0,50 bas puan üzerindeydi. Fakat bu ABD'deki bu 3 bankanın batmadan önceydi. Şimdi beklentiler 0,25 bas puan ile arkadaşlar veya Fed'in hiç faiz arttırmayacağı yönünde beklentilere dönüşmüş durumda. Bu beklentilerin ardından dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksindeki hareketin aşağı evrildiğini görüyoruz. 106 puan yaklaşık civarlarından dolar endeksinde bakın düşüş tam 103 puan seviyesine kadar gerçekleşti. Şimdi dolar endeksinde bakın arkadaşlar buradaki olay 103.80. 103.80 dolar endeksinde çok önemli. 103.80'i dolar endeksi aşağı yönlü eğer kırar ise buradaki hareket 100 seviyelerine kadar dolar endeksini aşağıya çekebilir. Tabii bunun için neyi takip edeceğiz? Bunun için FED faiz kararını takip edeceğiz. Çünkü FED faiz kararı gerçekten önemli olacak arkadaşlar. Dolar endeksinde de önemli olacak. Şimdi birazdan dolar tarafına, altın tarafına geçeceğiz. Euro, sterlin tarafına da bakacağız. Çünkü dolar endeksinin zayıflaması arkadaşlar euro Türk lirasının ve sterlin Türk lirasının yukarı yönlü hareketini hızlandırıyor. Euro bölgesinde ECB'nin yapmış olduğu, Christine Lagarde'ın yapmış olduğu 0,50 bas puanlık güçlü bir faiz artışı Euro bölgesinde geldi. Dolar endeksindeki hareketlerinde aşağı yönlü 103 puan seviyesini kırması Euro'nun daha da, sterlinin daha da güçlenebileceği anlamını taşıyor. O yüzden Euro ve sterlin tutan arkadaşlarımız dikkatli olsunlar. Bu banka krizleri ve Fed'in faiz artışlarına şimdi dolar ve altın tarafında tekrardan devam edeceğiz. Takipten çıkmayın şimdilik sevgili dostlarım. Evet, şimdi dolar endeksine değindik. Dolar endeksinden sonra dolar Türk lirası tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Dolar Türk lirasında öncelikle bizler için şuradaki 18 lira 80 kuruş hala da önemli. Bunun önemine değinmiştik. Merkez Bankası'nın uzun zaman 18 lira 80 kuruş üstünde baskılama sürecini yukarı yönlü yitirdikten sonra arkadaşlar artık ana hedef bölgesi olarak kısa vadede 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü atakları dolar kurunda yaşayacağımızı belirtmiştik ve beklentilerimizin de bu yönde olduğunu düşünüyoruz. Şimdi FED faiz kararında eğer ki arkadaşlar bakın 0,25 veya sabit bırakması durumunda dolar endeksi aşağı yönlü daha da inebilir. 100 puanlar seviyesine inebilir. Eğer ki beklentilerin dışında FED 0,50 bas puanlık bir faiz artışı yapar ise arkadaşlar işte o zaman dolar endeksinde tekrardan 105-106 puan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler izleriz. Demek ki neymiş? FED özellikle 0,50 puan üzerinde veya 0,50 puan civarında bir faiz artışı piyasalarda sürpriz olarak karşılanır. Dolar endeksi güçlenir. Euro, sterlin değer kaybeder. Altın değer kaybeder. Gümüş değer kaybeder. Şimdi bizim tarafta dolar Türk lirasına baktığımız zaman da dolar Türk lirasının özellikle arkadaşlar son dönemlerde baktığımız Merkez Bankası rezervlerindeki azalıştan dolayı cari açık Şubat ayında biliyorsunuz 12 milyar dolar civarında gerçekleşti. Suudilerden bir vadesiz hesaba para gelecekti. Oradan henüz bir ses yok. Oradan da bir giriş olmaması. Ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisi üzerinde borsa tarafında özellikle ülkeye giriş yapmamasından dolayı orada da bir döviz sıkıntısı ülke içerisinde yaşıyoruz. Bu da dolar kurunda bazı tedbirleri Merkez Bankası tarafının almasına sebebiyet veriyor ve baskılayıcı bu durum ilk etapta 18'li seviyelerden başlayan daha sonra 18.80'de bir baskılama süreci içerisine giren doların şu an 18.80'i de kırıp 19 lira 50 kuruş civarına doğru yükseleceği yönündeki beklentilerimiz var. Ayrıca seçim ekonomisi içerisinde olduğumuz için de gene bol para devrinin devam ettirilebileceği, M1 M2 arzlarının oldukça yükseleceği bir dönem içerisinde olduğumuz için enflasyon körüklü bu sistemle gidildiği için arkadaşlar 19.50 kırılıp 21 TL'ler civarına doğru dolar Türk lirasında bizler ters bir hareket, yukarı yönlü bir hareket izleyeceğiz diye düşünüyorum. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altındaki beklentilerimiz. Gram altında 1207 kısa vadeli sizlerle birlikte bir beklentimiz vardı. Ve gram altın bu 1207 TL'yi de yukarı yönlü kırmış durumda. Şimdi 1207 gerçekten bizler için önemli bir seviyeydi arkadaşlar. Bu 1207 seviyesinin üzerinde
tutunmamız önemli olacak. İlk haftalık kapanışı 1207 TL'nin üzerinde yapmış olması gram altın için önemli. Fakat bu yükselişin, sert yükselişin e, FED kaynaklı tarafını izleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ne dedik? FED faiz arttırımlarında 0,50 bas puanlık bir artış yapar ise işte bu ons altın tarafında düşüşlere sebebiyet verebilir. Bu da ons altın düşüşüyle birlikte gram altın tarafında da aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirir. O yüzden şurayı bir 1207 TL civarına arkadaşlar önce bir çizgimizi çizelim. Çünkü 1207 TL haftalıkta bir direnç bölgesiydi ve bu direnç yukarı yönlü kırıldı. Şimdi ilk olarak burasını destek olarak takip edeceğiz. 0,50 bas puanlık bir faiz artışı gelir ise de arkadaşlar gram altın tarafında şurada gördüğünüz 1158 TL civarına doğru bizler bu hareketleri aşağı yönlü izleyebiliriz. Fakat Fed'in faiz arttırmaması durumunda, bakın Fed'in faiz arttırmaması durumunda veya Fed'in 0,25 bas puanlık bir faiz arttırımı durumunda buradaki hareket tekrardan kaldığı yönden devam eder benim düşünceme göre ve 1245 TL civarına doğru burada gram altındaki yükselişler yukarı yönlü devam eder diye düşünen taraftayım. O yüzden gram altın tarafında olan arkadaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Ons altın tarafına baktığımız zaman burada zaten sizlerle birlikte takip ettiğimiz formasyonumuz hala devam ediyor. Burada da Fed'in faiz artışları gene önemli olacak. Fed faiz artışlarını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ons altın tarafında yukarıda 1941 dolar seviyesi sert bir şekilde kırıldı. Bu hareketin devam etmesi veya 1941'e doğru tekrardan bir retest hareketi yapma olasılığı da mevcut. Bunu da aklımızın bir tarafında tutalım arkadaşlar. Çünkü bu da önemli olacak. Eğer ki gene FED faiz kararları önemli. Buradaki 0,50 bas puan ons tarafında, altın tarafında ve gümüş tarafında hepinizin dikkatle takip etmesi gereken bir seviye 0,50 artık sürpriz bir karar olur ve altın, gümüş, euro, sterlin tarafında aşağı yönlü hareketi getirebilir. Eğer ki aşağı yönlü bir harekette 1941 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım gerçekleşebilir. Burada bir kapanış olur ise tekrardan 1871 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında hareketler izleyebiliriz. Ama dediğim gibi ola ki bizler sizlerle birlikte gene 0,25 bas puan ve faizleri sabit bırakılması yönünde bir karar FED tarafından çıkar ise de o zaman ons altın tarafında ilk etapta 2060 dolar seviyesine doğru buradaki yükselişin devamını bekleyebiliriz. Yani buradaki yükselişin devamı neydi? Kulp fiyatlaması ve bu kulp fiyatlamasıyla birlikte bizi 2060 dolar seviyesine ilk etapta götürecek bir altın sizlerle birlikte izleriz sevgili dostlarım. Hemen gümüş tarafına da bakalım. Gümüş analizimizi de yapalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman altındaki hareket kadar sert bir hareket gümüş tarafında göremedik. Günlük bazda gümüş grafiğine baktığımız zaman da burada da ben gene FED faiz kararlarının belirleyici olacağı yönündeki düşüncem var. Bu ilk etapta bu faiz artışları noktasını zaten sizlerle birlikte anladık. Burada bir 25 dolar seviyesi gümüşün ons tarafında gerçekten önemli olacak arkadaşlar. Bu 25 doları sizlerle birlikte ilk etapta takip edeceğiz. Fed'in faiz artış kararlarında beklentiler dahilinde 0,50 bas puan haricinde aşağı yönlü yapacağı her hareket gümüşte de yukarı yönlü 25 dolarlara doğru bu hareketi başlatacaktır. Ve benim hedefim de 30 dolarlar seviyesine doğru gümüşteki hareketin devam edeceği yönünde. Şuradaki büyük çanağı da gene sizlerle birlikte hesaplayacağız. Sonraki videolarımızda yavaş yavaş bunu da tartışırız. Grafiğini de yayınlarız ama ilk etapta sizler 25 dolar seviyesine odaklanın diye düşünüyorum. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 12 lira 70 kuruş gümüş gram, gümüş TL tarafında önemliydi. 12.70 benim her zaman özellikle gümüş TL'yi takip eden sevgili dostlarım için dikkatle takip edilmesi gereken bir destek olduğunu söylemiştim. Çünkü 12.70 üzerinde bu hareketler çok güçlü olabiliyor. O da onu kırar kırmaz zaten 13 lira 40 kuruş direncini de yukarı yönlü kırıp 14-10 direncine kadar yaklaşan bir gümüş gram gördük. 14-10 şimdilik gümüş gramda bizim ilk takip edeceğimiz direnç ve onun üzerinde de 14 lira 55 kuruş civarından geçen ikinci direnç bölgemiz. Önemli bir direnç bölgemiz. 13.90 haftalık bir direnç bölgemiz. Şu 13.90'ı dikkatli takip edin. Burası haftalık direnç bölgemiz. Haftalık kapanışlarda 13.90 üzerindeki tutunumunu koruyabilir ise de arkadaşlar sizlerle birlikte ilk etapta
14 lira 80 kuruş civarına doğru burada gümüşün gram tarafındaki hareketleri de yukarı yönlü izleyebiliriz. Sizler de o yüzden dikkatli olun derim. Euro Türk lirasına baktığımız zaman Euro'daki hareketler gene Fed'in vereceği faiz kararıyla orantılı olacak. Fed faiz kararlarından çıkacak son durum çok önemli. Burada son duruma baktığımız zaman Euro Türk lirasında 20.25 kuruş üzerinde kapanışlar gördük. Şimdi 20.04 aslında çok önemli bir bölgeydi. Benim için de çok önemli bir bölge. Buradaki hareketler yayılmacı, yukarı yönlü yayılaraktan Euro'da yukarı yönlü hareket ediyor. O yüzden 22 Mart Euro ve sterlin için de çok önemli. Burada da gene Euro tarafında bir 0.50 bas puanlık FED faiz kararı açıklanırsa Euro'da da aşağı yönlü hareket tekrar edebilir. Bu harekette 20.04, şurada 20.04 ve 19.68 desteklerine doğru bu hareket tekrarlanabilir. Fakat 0.50'nin altındaki faiz kararları da arkadaşlar Euro'da 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru bu hareketi yukarı yönlü taşıyacaklar. O yüzden sizlerin de FED faiz kararını önemli bir dikkatli şekilde dinlemenizde ve takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bizler senaryoları burada çiziyoruz. Tabii hiçbir zaman bu senaryoların olacağı yönünde kesin bir kanı yoktur. Sadece kişisel kendi öngörülerimizi burada iletiyoruz. Sizler gene bir uzman aracılığıyla buradaki yatırımlarınızı ve düşüncelerinizi bir uzmanla paylaşarak onlardan yardım alabilirsiniz sevgili dostlarım. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman sterlinde özellikle arkadaşlar aynı Euro'daki beklentiler dahilinde burada bir düşeni kırmasıyla birlikte özellikle bakın şuradaki formasyonun yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte aşağıda test edilen bir alan ve bu alanla birlikte de bakın tam şurası test edildi 22.75 ve ondan sonra burada yukarı yönlü hareketini 23.10 seviyesine kadar yukarı yönlü taşıdı. Sterlinde hedef kısada 23 lira 63 kuruş seviyesidir. FED faiz kararları önemli olacak. Eğer ki 23 lira 63 kuruş seviyesi bakın gerçekten önemli. Bunu yukarı yönlü bu direnci kırmayı başarabilir ise sterlin 24 lira 62 kuruş seviyesinde bulunan hedef bölgesine doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. O yüzden sterlindeki arkadaşlar da dikkatli olsunlar. FED kararlarıyla birlikte dolar endeksinin hareketleri euro ve sterlin tarafında yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketi tetikleyebiliyor. O yüzden dolar endeksindeki hareketler önemli. Oradaki dikkat seviyelerimiz de önemli. Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin dolar paritesinde bu oluşum benim takip ettiğim bir oluşum. Bu önemli de bir oluşum sevgili dostlarım. O yüzden ben buradaki hareketi takip ediyorum. Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız da buradaki harekete kilitlensin istiyorum. Burada kritik seviye 28.000 dolar. Bu 28.000 dolar seviyesi FED'le birlikte arkadaşlar yukarı yönlü kırılır ise ve özellikle bakın bu banka artışlarından dolayı insanların piyasada dolaşan kağıt paralara olan güvencinin azalmasına sebebiyet verebilir ve bu olay Bitcoin tarafına yansıyabilir, dijital para tarafına yansıyabilir. Eğer ki bu durumda 28.000 doları Bitcoin yukarı yönlü kırabilir ise Fed'in çünkü sıkıştığı bir noktadayız. Fed şu an bu banka batıklarından dolayı acayip bir şekilde köşeye sıkışmış durumda. Çok rahat bir şekilde faiz artışlarına devam edebiliyordu. Fakat bu banka batışları çünkü Fed'in her faiz artırışı hazine kağıtlarının değerini düşürüyor arkadaşlar. İkisinin arasında bir ters orantı olduğu için belki de beraberinde piyasada daha farklı batıkları da getirebilir. Sanayi içerisinde batıklar getirebilir. O yüzden Fed bu 22 Mart'taki faiz kararlarında çok dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki beklentilerimiz dahilinde 0.50 bas puanlık faiz artışı FED yapamaz ise kripto paralar tarafında da yukarı yönlü hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Ve ben buradaki formasyonun hedefinin de 35.000 dolar olarak görüyorum. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki fiyatlamanın 35.000 dolara doğru Bitcoin'de devam edeceğini düşünen taraftayım. Haftanın açılmasıyla birlikte piyasaları izleyeceğiz. Önemli destek noktalarımızı izleyeceğiz. Günlük videolarım mutlaka takip edin. Orada önemli destekler var. O destekler, dirençleri günlük olarak sizlerle birlikte ben de grafik üzerinde takip ediyorum. Teknik analizini yaptıktan sonra sizlerle piyasadaki son dakika haberleri, ekonomi haberleriyle birlikte burada yorumlamaya, paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.